Ulusların ebedi dost ve düşmanları yoktur. Değişmez çıkarları vardır. Bu söz İngiltere'nin eski başbakanlarından Lord Palmerston'a ait. O, uluslar yerine İngilizlerin demişti ama bu sözü şu an kullanabileceğimiz en güzel yerlerden birisi Avrupa Birliği-Hindistan ilişkileri olabilir. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı, başka bir tabirle Avrupa'nın patronu von der Leyen 27 Ocak 2026'da Hindistan'daydı. Leyen ve yanında gelen Avrupa Birliği heyeti görkemli bir törenle karşılandı. Bu tören boşuna değildi çünkü AB ile Hindistan arasında 19 yıldır sürüncemede kalan bir serbest ticaret anlaşması imzalandı. Von der Leyen'in ifadesiyle bu anlaşma tüm anlaşmaların anasıydı. Söylediğinin haklılık payı var. Çünkü Avrupa Birliği'nin gayri safi yurt içi hasılası 20 trilyon dolar civarında. Hindistan'ın ise 4 trilyon doların biraz üstünde. Yani Hindistan ve Avrupa Birliği birlikte 24 trilyon dolarlık bir ekonomik hacmi temsil ediyor. Peki neler oldu da Avrupa Birliği ve Hindistan 19 yıldır müzakere edilen tozlu raflardaki bu anlaşmayı imzalamaya ikna oldu? Serbest ticaret anlaşmasının yanında güvenlik ve savunma ortaklığı kurulması ne anlama geliyor? Avrupa'nın alelacele önce Latin Amerika ile sonra Hindistan'la yaptığı bu anlaşmaların tam olarak motivasyonu ne? Bu anlaşmanın Türkiye'ye potansiyel etkileri ne olacak ve son olarak Avrupa karlı bir anlaşma mı yaptı yoksa kendi ayağına mı sıktı? Bu videoda bu soruların cevabını arayacak, yapılan anlaşmanın öncesi ve sonrasından bahsederek detaylı bir resim çizmeye çalışacağım. Fakat öncesinde lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. GZT 1010 başlıyor. Avrupa Birliği'nin Hindistan'la yaptığı anlaşmayı anlamak için biraz geriye yani 20 Ocak 2025'e kadar gitmemiz gerekiyor. O gün Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı Donald Trump yemin etti. Başkanlığının ilk 100 gün içerisinde Ukrayna-Rusya savaşını bitireceğini söyleyen Trump, eğer bir önceki dönem kendisi başkan olsaydı böyle bir savaşın çıkmasına izin vermeyeceğini savundu. Fakat işler sonrasında Trump'ın beklediğinden biraz farklı gelişti. Zelenski azarlanıp ülkesine geri gönderilirken Avrupa şok içerisindeydi. Çünkü onlarca yıldır müttefikleri olan ABD kameraların önünde Avrupalı bir devlet başkanını fırçalamıştı. Yaşanan tartışma sonrası AB'li liderler Zelenski'ye destek açıklaması yapsa da birlik olarak Trump'a karşı sert bir söylemde bulunulmadı. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri bir taraftan Ukrayna'nın Rusya karşısındaki mağlubiyetini engelleyen en büyük güçtü, diğer taraftan Trump'ın Putin'le anlaşması Avrupalıları tedirgin ediyordu. İşleri daha da kızıştırmak istemediler. Rusya-Ukrayna savaşında Trump'ın bu tavrı Avrupa için sadece bir diplomatik kriz değil, aynı zamanda varoluşsal bir tehdit haline geldi. 28 Şubat'ta Oval Ofis'te yaşanan gerginlikten sonra Zelenski'nin eli boş dönmesi Avrupa'nın Rusya karşısında ABD koruması olmadan her an yalnız kalabileceği gerçeğini fark etmelerini sağladı. Bu belirsizlik Avrupa Birliği'nin okyanusun öte yakasındaki baskıdan kurtulmak için farklı işbirliği arayışlarını başlatmasına neden oldu ve Brüksel yönünü Hindistan'a yöneltti. Avrupa için sarsıntı sadece askeri alanda kalmadı, ticaret savaşları tüm şiddetiyle kapıya dayandı. Trump göreve gelir gelmez agresif gümrük politikalarını birer birer devreye soktu. Şubat ayında tüm dünyadan çelik ticareti için %25 vergi alacağını ilan edince Avrupa Birliği Mart ayında misilleme paketiyle karşılık verdi. Bu ABD başkanını sinirlendirmişti. Mayıs ayına gelindiğinde Trump vergileri %50'ye çıkarma tehdidinde bulunarak Brüksel'i köşeye sıkıştırmaya çalıştı. Çünkü bu oranlar Avrupa ekonomisinin kalbi olan otomotiv ve kimya sektörlerinin çöküşü anlamına geliyordu. Temmuz sonunda vergilerin yükseltilmesine birkaç gün kala Trump'la Avrupa Birliği anlaşmaya vardı. Bu anlaşmaya göre ABD vergi oranını %15'te tutmayı kabul etti. Fakat fatura Avrupa Birliği için yine de ağırdı. Çünkü Leyen'in attığı imza ile Avrupa Birliği 3 yıl içinde 750 milyar dolarlık enerji ve 600 milyar dolarlık askeri teçhizat satın almayı taahhüt etmişti. Aynı zamanda çelik ve alüminyum gibi stratejik ürünlerde ABD %50'lik gümrük vergisini korudu. Trump'ın tehditleri gölgesinde bu konu çözüme ulaşmıştı. Ama Brüksel artık biliyordu. Washington bir müttefikten ziyade her an şartları değiştirebilen sert bir tüccar gibi davranıyordu. Sırada daha büyük bir sorun vardı. Bu sorunun konusu Grönland'ın sahipliğiydi. Aslında her şey 2019'da başladı. Trump o dönem Grönland'ı satın almak istediğini söylemiş, Danimarka bu teklifi absürt bularak reddetmişti. Ancak 2026'ya geldiğimizde bu konu şakadan çok uzak bir devlet politikasına dönüştü. Trump, Grönland'ın ABD toprağı olarak gösterildiği bir harita paylaşarak niyetini yeniden açıkça belli etti. Adanın Altın Kubbe projesi için hayati önemli olduğunu ve ulusal güvenlik için gerektiğini savundu.
ABD yönetimi ne kadar kararlı olduğunu anlatmak amacıyla askeri güç kullanma ihtimalinden bile bahsetti. Başta Danimarka olmak üzere Avrupa Birliği ülkeleri yatıştırma politikası izlemek yerine farklı bir yol tercih etti. Danimarka Başbakanı Frederiksen, askeri güç tehditlerine karşı biz de aynısını yapmaktan kaçınmayız derken Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Leyen, Grönland halkına aittir. Dolayısıyla Danimarka ve Grönland'ı ilgilendiren konularda karar vermek yalnızca onlara aittir şeklinde açıklama yaptı. Avrupa ülkeleri Norveç'in 2 asker göndermesi gibi sembolik askeri birliklerini ve subaylarını bölgeye sevk ederek Danimarka'nın yanında saf tuttu. Bu sembolik askeri direnç Trump'ı daha da sertleştirdi. Önce Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'dan oluşan 8 ülkeye %10 Grönland gümrük vergisi getireceğini açıkladı. Sonrasında Davos'ta üslubunu beklenmedik bir şekilde yumuşatıp vergilerden vazgeçtiğini ve ada için askeri güç kullanmayacağını söyledi. İşte yukarıda bahsettiğim olayların neticesinde Avrupa Birliği işbirliklerini çeşitlendirmek ve ticari alanı genişletmek için adımlar atmaya başladı. Bu adımlardan ilki Latin Amerika ülkeleriyle yapılan anlaşmaydı. Tam 25 yıldır tozlu raflarda bekleyen Mercosur ticaret anlaşması Paraguay'ın başkentinde atılan imzalarla resmiyete döküldü. Von der Leyen bu durumu dünyanın en büyük serbest ticaret bölgesini kuruyoruz sözleriyle duyurdu. Hindistan'la yapılacak anlaşmada bu açıklama eşliğini daha da abartacaktı ama ona birazdan geleceğiz. Peki bu en büyük lafın arkasında ne var? Brezilya, Arjantin, Paraguay, Uruguay'dan oluşan bu blok 270 milyonluk dev bir pazar. 2024'te Avrupa Birliği ile Mercosur ülkeleri arasındaki ticaretin toplam değeri 111 milyar euronun üzerindeydi. Avrupa Birliği 55,2 milyar euroluk ihracat yaparken 56 milyar euroluk ithalat gerçekleştirdi. Yani iki taraf arasında neredeyse eşit bir ticaret ilişkisi var. Brezilya, Arjantin, Paraguay ve Uruguay'ı kapsayan anlaşma 700 milyonluk devasa bir pazarda mal alışverişini kolaylaştırdı. Bu anlaşmayla Avrupa şirketlerinin bölgeye ihracatında %40'lık bir artış sağlanması öngörülüyor. Ama bu durumdan herkes memnun olmadı. Özellikle Avrupalı binlerce çiftçi traktörlerini Strasbourg'daki Avrupa Parlamentosu'na sürdü. Avrupa'nın düşük standartta üretilen ucuz tarım ve hayvancılık ürünleriyle dolacağını ve bu durumun birçok çiftçinin iflasına yol açabileceğini savundular. Brüksel bu riski bilerek aldı. Çünkü Trump ve Çin arasında sıkışan Avrupa için Latin Amerika sadece bir ticaret ortağı değil, stratejik bir nefes borusuydu. Çiftçilerin protestoları Mercosur'a çok etki etmese de Hindistan'la yapılacak anlaşmada oldukça işe yaradı. 27 Ocak 2026'da Yeni Delhi'de atılan imzalar aslında sıradan bir ticaret protokolü değildi. Bu 2007 yılında başlayan ve 2013'te tamamen kopan 19 yıllık devasa bir inatlaşmanın nihayet sonlanmasıydı. Peki dünya ekonomisinin iki devi neden 19 yıl boyunca bir arpa boyu yol alamadı? İki temel sebebi vardı. Otomobiller ve vizeler. Avrupa, Hindistan'ın kendi yerli üreticisini korumak için uyguladığı %110'luk devasa gümrük vergilerini indirtmeye çalışıyordu. Hindistan ise karşılığında yazılımcıları, mühendisleri ve uzmanları için Avrupa'da vize kolaylığı ve serbest dolaşım talep ediyordu. İki tarafta yıllarca kırmızı çizgilerinden milim ödün vermedi. Masadan defalarca kalkıldı. Ancak denklemi değiştiren asıl güç okyanusun öte yakasındaki kadim müttefik ABD'nin artık güvenilmez bir aktöre dönüşmesi oldu. Trump yönetiminin hem Avrupa'yı hem de Hindistan'ı gümrük vergileriyle açıkça hedef alması Brüksel ve Yeni Delhi'de aynı alarmın çalması neden oldu. Avrupa onca şeyden sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik şemsiyesine güvenemeyeceğini ancak idrak ediyordu. İşte bu ortak güvensizlik duygusu 19 yıldır aşılamayan o kalın duvarları bir anda yıktı. İki taraf da hayatta kalabilmek için birbirine muhtaç olduğunu fark etti. İdeolojik inatlaşmalar yerini stratejik bir mecburiyete bıraktı. Öncelikle bu anlaşma tam 2 milyar kişilik devasa bir tüketici pazarını birleştirmeyi hedefliyor. Bu küresel ticaret hacminin neredeyse 1/3'üne denk geliyor. Peki bu devasa pazarda kim kime ne satıyor? Avrupa tarafı Hindistan'ın sanayisini besleyen yüksek teknolojili ürünler satıyor. Listenin başında fabrika donanımları, endüstriyel robotlar ve nükleer reaktör parçaları var. Havacılıkta Airbus uçakları ve jet motorları, ulaştırmada ise demiryolu teknolojileri Hindistan'ın kritik ithalat kalemleri arasında bulunuyor. Ayrıca BMW ve Mercedes gibi lüks otomobiller ile hassas cerrahi cihazlarda AB'nin sattığı yüksek teknoloji ürünleri listesinin ilk sıralarında bulunuyor. Hindistan ise Avrupa Birliği'nin üretim merkezi ve eczanesi rollerini üstleniyor. Örneğin Hindistan dünyadaki toplam ilaç hacminin %20'sini tek başına üretiyor.
Avrupa'daki eczanelerde satılan antibiyotiklerin, ağrı kesicilerin ve diyabet ilaçlarının ham maddesi büyük oranda Hindistan menşeli. Özellikle parasetamol gibi temel ilaç bileşenlerinde Avrupa tamamen Hindistan'a bağımlı durumda. Tekstil ve hazır giyimde ise Hindistan Avrupa Birliği pazarındaki en büyük ikinci tedarikçi konumunda. Bu da 15 milyar euroluk ticari bir hacim anlamına geliyor. H&M, Zara, Marks Spencer gibi Avrupa devleri koleksiyonlarının çok büyük bir kısmını Hindistan'daki fabrikalarda ürettiriyor. Hindistan dünyadaki toplam pamuk üretiminin %25'ini yaparak Avrupa'nın ham madde ihtiyacını da doğrudan karşılıyor. Ancak Hindistan'ın asıl gücü hizmet ticaretinde saklı. Yazılım desteği ve mühendislik hizmetlerinde Hindistan Avrupa karşısında net bir üstünlüğe sahip. Örneğin Volkswagen Hindistan'da sadece yazılım ve IT süreçleri için binlerce uzman çalıştırıyor. Aynı şekilde Siemens'in Hindistan'daki teknoloji ve mühendislik merkezleri dünya çapında dijital dönüşüm, otomasyon ve yazılım projeleri üstleniyor ve bu merkezlerde binlerce profesyonel çalışıyor. Yapılan anlaşmayla vergilerin indirilmesi bu iki gücün ticari hacmini daha da büyütmelerine olanak sağlayacak. Hindistan, Avrupa Birliği'nden giden ürünlerin %96.6'sında gümrük vergilerini tamamen kaldırmayı veya kademeli olarak düşürmeyi kabul etti. Karşılığında Avrupa Birliği ise Hindistan ürünlerinin %99,5'unda 7 yıl içinde vergileri sıfırlayacak. Eskiden Hindistan'da bir Alman arabası almak neredeyse 2 araba parası ödemek demekti. Çünkü Hindistan Avrupa yapımı otomobillere %110'a varan gümrük vergisi uyguluyordu. Varılan uzlaşmaya göre vergiler kademeli olarak aşağı çekilecek ve lüks araçların satış kotaları kademeli olarak arttırılacak. Bu Volkswagen'den BMW'ye kadar tüm Avrupalı üreticiler için tarihin en büyük pazar kapılarından birisinin açılması anlamına geliyor. Sadece otomobilde değil, Avrupa'nın prestij ürünleri olan alkol ve zeytinyağı üzerindeki %150'leri bulan ağır vergiler de bu anlaşmayla hafifletildi. Böylece Hindistan'ın hızla zenginleşen devasa orta sınıfına Avrupa'nın gıda ve lüks tüketim ürünlerinin çok daha yüksek kar marjlarıyla satılmasının önü açıldı. Gelelim en kritik pazarlığa, vize meselesi. Avrupa yüksek sesle söylemiyor ama bu bir yetenek köprüsü anlaşması. Yani Hintli öğrenciler için Avrupa'nın 27 ülkesinde hiçbir sayısal kota uygulanmayacak. Sıradan turist için vize duvarı dursa da mühendisler ve yazılımcılar için Yeni Delhi'de kurulan hukuki geçiş ofisi sayesinde kapılar ardına kadar açıldı. Rakamlar çarpıcı. Almanya'daki Hintli nüfusu son 10 yılda %225 artarak 280 bine ulaştı. Avrupa yaşlanırken Hindistan'ın 2030'a kadar sunacağı 245 milyonluk eğitimli iş gücü kapalı kapılar arkasında fısıltıyla konuşuluyor. Her ne kadar Avrupa bu anlaşmanın ticari boyutuna odaklansa da Hintliler de ticari yanından ziyade insan hareketliliğinin kolaylaşması kısmını kamuoyunda öne çıkarmayı tercih ediyor. Avrupa, Mercosur Anlaşması'nda çiftçiyi ayağa kaldırmıştı. Bu nedenle Avrupalı çiftçiyi doğrudan etkileyebilecek sığır eti, tavuk eti ve pirinç ticaretini anlaşmanın tamamen dışında bıraktı. Burada temel motivasyon yerel üreticiyi küresel rekabetin yıkıcı etkilerinden korumaktı. Hindistan tarafı da kendi küçük ölçekli süt üreticilerini Avrupa'nın dev mandıralarına karşı korumak için süt ürünleri pazarını kapalı tuttu. Bu denge sayesinde ticaretin en zorlu alanı olan tarım bir kriz nedeni olmaktan çıkıp her iki tarafın da razı olduğu kontrollü bir bölge haline geldi. Bu anlaşma sadece ticaretle sınırlı kalmadı, aynı masada kapsamlı bir savunma ortaklığı da imzalandı. Avrupa ve Hindistan ekonomilerini birbirine bağlarken güvenliklerini de aynı çerçeveye oturttu. Anlaşmanın detayları oldukça somut adımlar içeriyor. Örneğin deniz güvenliğini arttırmak için ortak deniz tatbikatları yapılacak, özellikle deniz korsanları ile mücadelede birlikte hareket edilecek. Ayrıca günümüzün en büyük risklerinden olan siber tehditlere karşı da ortak bir savunma hattı oluşturulması hedefleniyor. Ancak işin bir de devasa finansal boyutu var. Hindistan artık Avrupa Birliği'nin 150 milyar euroluk Safe Kredi Fonu'na erişim hakkı kazandı. Bu fon savunma üretimini ve sanayi kapasitesini hızla arttırmayı hedefliyor. Burada kritik bir kural var. Projelerdeki parçaların en fazla %35'i Avrupa Birliği dışından gelebilir. Bu kural Hindistan'ı Avrupa savunma ekosistemine doğrudan bağlıyor. Bu detayın ne kadar önemli olduğunu şöyle anlatayım. İngiltere de bu fonlara erişmek ve %35 kotasını esnetmek istemişti. Ancak Avrupa Birliği bunun karşılığında Londra'dan tam 6 milyar euro talep etti. İngiltere bu bedeli ödemeyi reddetti. Şu an Avrupa'nın Safe Kredi Fonu'na Hindistan'ın İngiltere kadar erişimi var ki bu Hindistan adına önemli bir kazanım olarak karşımıza çıkıyor. Hindistan ayrıca Avrupa Birliği'nin 800 milyar euroluk ReArm girişiminde de rol almak istiyor. ReArm, Avrupa'nın savunma sanayini yeniden ayağa kaldırma ve silahlanma atağına verdiği isim.
Burada Avrupa Birliği'nin çok net bir stratejik açığı vardı. Avrupa tüm enerjisini ve bütçesini yüksek teknolojili silah sistemlerine odaklamış durumda. Ancak mühimmat başta olmak üzere drone ve yedek parça gibi temel üretim kalemlerinde büyük bir boşluk yaşıyordu. Avrupa Birliği Spektrum'un alt ucundaki üretimleri düşük maliyetle Hindistan'a devretmek istiyor. Böylece Avrupa Birliği kendi içinde yeni nesil savaş uçakları, hipersonik füzeler, siber savunma yöntemleri ve kuantum savunma sistemleri gibi yüksek teknoloji sistemlere odaklanırken Hindistan'dan da kesintisiz mühimmat ve donanım tedariki alabilecek. Peki Avrupa Birliği ile Hindistan'ın imzaladığı anlaşmaların Türkiye'ye etkileri ne olacak? Rakamlara bakarsak Türkiye için bu durum ticari bir risk barındırıyor. Önce rakamlara bakalım. Avrupa Birliği ve Türkiye birbirlerinin önemli ticari ortakları. 2025 verilerine göre ihracatımızın %43'ünü Avrupa Birliği'ne yapıyoruz. 232 milyar dolarlık devasa bir ticaret hacmiyle birliğin en büyük 5. ortağıyız. Ancak Hindistan'ın rekabetçi gücüyle Avrupa pazarına girmesi özellikle tekstil, hazır giyim ve kimyevi ürünler gibi lokomotif sektörlerimizde Türkiye'nin ihracat payını daraltma riski taşıyor. Asıl yapısal sorunsa gümrük birliğinden kaynaklanan asimetri. Örneğin Hindistan'da üretilen bir kumaş bu yeni anlaşma sayesinde vergisiz önce Almanya'ya sonra da Türkiye'ye girebilecek. Ancak Bursa'da üretilen bir Türk kumaşı Hindistan'a satılmak istendiğinde Hindistan Türkiye ile ayrı bir anlaşma yapmadığı sürece o kumaşa hala yüksek gümrük vergileri uygulamaya devam edecek. Bu ve benzeri sorunlar Avrupa Birliği ile sürmekte olan gümrük vergisi görüşmelerinde gündeme gelecektir. Anlaşma her ne kadar Brüksel'de bir zafer havası yaratsa da bazı uzmanlar bu anlaşmaya yönelik oldukça sert eleştiriler getiriyor. Profesör Doktor Hasan Koni, Avrupa'nın şu anki halini çarpıcı bir benzetmeyle başı kesik bir horoz gibi her yere saldıran bir yapıya benzetiyor. Koni'ye göre bu anlaşma Avrupa'nın küresel sahnede ölmeden önceki son direnişi. Çünkü Avrupa bir yanda Trump'ın gümrük duvarları, diğer yanda Çin'in ticari boğuculuğu arasında nefes alamaz hale geldi. Hindistan'ın gizli ajandasına da dikkat çeken Koni, Hindistan mal ithal etmekten ziyade devasa nüfusunu ve mallarını Avrupa'ya ihraç etme peşinde olduğunu belirtiyor. Üstelik Hindistan'ın Rusya ile olan köklü silah ve enerji dostluğunu asla feda etmeyecek kadar pragmatik bir oyuncu olduğunu da vurguluyor. Avrupa Birliği'nin patronu Leyen'in anlaşmaların anası olarak adlandırdığı AB-Hindistan yakınlaşması eski dünya düzeninin çatırdadığını gösteriyor. Trump'ın korumacı gümrük duvarları, Rusya'nın bitmeyen savaşı ve Çin'in durdurulamaz ticari hakimiyeti nedeniyle Avrupa Birliği kendini varoluşsal bir krizin içinde buldu. Bu anlaşma Avrupa'nın ABD'den tamamen koptuğu anlamına gelmiyor. Washington'ın öngörülemez politikalarına karşı seçeneklerini çoğaltma çabasını temsil ediyor. Leyen sadece Amerika'nın ekonomik şemsiyesine güvenmek yerine Hint Okyanusu'nda yeni bir kapı açarak fırsatlarını çeşitlendirmeye çalışıyor. Avrupa bu hamlesiyle gerçek bir müttefik mi kazandı yoksa kendi rakibini mi büyüttü? Bunu zaman gösterecek. Ancak görünen o ki kadim müttefiklerin ilişkileri çatırdıyor ve artık herkes kendi yolunu çiziyor. Küresel gündemi ve dünyadaki bu büyük değişimleri takip etmek için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorumlarınızla tartışmaya katılmayı unutmayın. Bir sonraki dosyamızda görüşmek üzere. Ulusların ebedi dost ve düşmanları yoktur. Değişmez çıkarları vardır. Bu söz İngiltere'nin eski başbakanlarından Lord Palmerston'a ait. O, uluslar yerine İngilizlerin demişti ama bu sözü şu an kullanabileceğimiz en güzel yerlerden birisi Avrupa Birliği-Hindistan ilişkileri olabilir.